Geber, uluslararası dağıtım ağına girmiş, şiddeti yüksek bir aksiyon filmi, Hindistan'dan geliyor. Ama önce bir hatırlatma yapayım. 2011 yılında İngiliz yönetmen Gareth Evans Endonezya'da bir film çekti. O filmde polislerin karşılaşabilecekleri en korkunç katillerle dövüşleri ve çatışmaları yer alıyordu. Bu soluk soluğa seyredilen filmi takip eden birçok film çekildi. İşte bu baskın filminin açtığı yolda ilerleyen filmlerden biri de Geber. Yönetmen Nigel Nagesh-Bhatt gerçek hayatta karşılaştığı bir olaydan yola çıkarak bu filmi çekmiş. Hindistan'da ulaşım büyük oranda demir yollarıyla sağlanıyor. Dolayısıyla bu filmlerde hırsız çetelerine ve haydutlara rastlamak da neredeyse olağan. İşte bu aksiyon filminin hikayesi de bir trende geçiyor. Yeni Delhi'ye giden bu trenin son birkaç yataklı vagonunu soymak üzere gelen hırsızlar burada iki komandoyla karşılaşıyorlar. Ve yolculara uyguladıkları şiddetin karşılığını komandolardan alıyorlar. Şiddet şiddeti doğuruyor. Ve özellikle 45. dakikadan sonraki son 1 saatte sinemada rastlayabileceğiniz en şiddet dolu öldürme sahneleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Baş kahramanımız Emrit, trene aslında sevdiği kadın için biniyor. Ama onunla olan aşk hikayesi filmin ana hikayesine yapıştırma gibi geliyor. Çünkü işin sadedine gelirsek film çok ustalıkla ama çok ustalıkla çekilmiş bir şiddet aksiyon filmi. Düşünün ki tüm film özel hazırlanmış setlerde çok dar, kısıtlı alanlara sahip kompartımanlarda müthiş bir dövüş koreografisiyle çekiliyor. Ve inanılmaz bir devamlılık hakim. Hiçbir şekilde sekteye uğramayan bir süreklilik var. Zaten bu Geber filmine gidecek olanların büyük bir bölümünün de yüksek adrenalin için bu filmi seyredeceklerini düşünüyorum. Aynen Baskın ve sonra onu takip eden filmlerde olduğu gibi. Filmdeki irili ufaklı rolleri olan tüm karakterleri canlandıranların ve dublör ekibinin harika bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Özellikle Emrit'i canlandıran Lakşa adlı başrol oyuncusunun muazzam bir performansı var. Peki sonuçta filmden çıktığımızda bize kalan ne? 105 dakikalık bir şiddet gösterisi. Ve bu şiddet gösterilerinin aslında ne kadar sıradanlaştırıldığını da görüyoruz. Eskiden bizi çok etkileyen sahneler şimdi etkilemez oldu. Sağ olsun video oyunlarının da bu konuda etkisi var. Dolayısıyla ben kendi adıma şunun için ürküyorum. Filmlerdeki çok vahşi görüntüleri artık çok rahatlıkla seyredebiliyoruz. Mesela 2002 yılında Gaspar Noé'nin çektiği Dönüş Yok filmindeki sert bir cisimle bir adamın kafasının parçalanması bizde günler süren bir etki yaratmıştı. Ama takip eden yıllarda grafik şiddet başlığı altında öyle şiddet sahneleriyle karşılaştık ki ama bugüne geldiğimizde bu tür şiddet sahnelerini çok rahatlıkla seyredebiliyoruz artık. Bu şiddetin sıradanlaştırılması kendi adıma beni rahatsız ediyor. Ama belli ki seyirci bunu çok talep ediyor ve filmler de bu yönde çekilmeye devam ediyor. Sonuçta Geber adlı bu film perdede şiddet görmek isteyenler için ideal.